Anadolu'nun ortasında 800 yıldır ayakta duran dev bir taş yapı. Ama burası bir kale değil. Burası bir saray da değil. Peki, o halde neden inşa edildi? Çoğu kişi bu dev yapının yalnızca bir han olduğunu sanıyor. Neden dünyanın en büyük Selçuklu kervansarayı buraya yapıldı? İhsan abi merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz Hoş bulduk efendim. efendim. Burası ile ilgili bana tarihiyle ilgili kısa bilgi verir misiniz? Sultanahmet Kervansarayı Anadolu Selçuklu döneminden kalma Anadolu Selçuklu mirası Sultan Alaaddin Keykubat tarafından inşa ettirilen Türkiye'nin en büyük ve en sağlam ayakta kalan kervansarayı. Alaaddin Keykubat Sultan zamanında, Alaaddin öyle mi? Keykubat zamanında inşa ettiriliyor. Tarihi ne zamandı? İnşa tarihi 626 Hicri, miladi 1229. Var. Açık bölüm, kapalı bölüm her ikisi beraber 4866 metrekare. Burasının diğer kervansaraylardan ayıran ikinci bir özelliği en büyük olmasının dışında ama en fark edici özelliği, en önemli özelliği her iki taç kapısının da tamamen mermer işçilik saray. Efendim Selçuklular döneminde yapılan 160'ın üzerinde tespit edilen kervansaray var. Selçuklular ana ticaret yolları üzerinde her bir konaklık mesafede bir kervansaray yaparak bu ticaret yollarını güvenli bir ağ şeklinde örmeye gayret etmişler. Bu bir konaklık mesafeden kasıt bir kervanın sabah gün doğumundan akşam gün batımına, akşam namazı vaktine kadar kat edeceği mesafe demektir. Her 35-38 kilometrede bir kervansaray görürüz. Konya-Kayseri arasında daha sık görürüz. Her yarım konaklık, her 20 kilometrede bir kervansaray görürüz. Bir kısmı sadece izi bellidir, adı bellidir, yeri bellidir, eseri kalmamıştır. Bir kısmı harabe halindedir. Bir kısmı da bu şekilde muhafaza edilmiştir. Hayal edin. Yıl 1229. Günlerce yolculuk yaptınız. Açsınız, üşüyorsunuz. Atınızın nalı kırılmış. Ayakkabınız yırtılmış. Hastasınız. Ve cebinizde tek bir altın bile yok. Sonra bu kapıdan içeri giriyorsunuz. Karnınız doyuyor. Hamamda yıkanıyorsunuz. Atınızın nalı değiştiriliyor. Çarığınız dikiliyor. Doktor sizi muayene ediyor. İlacınız veriliyor. Üstelik bunların hiçbiri için para ödemiyorsunuz. Burası bir otel değildi. Burası Anadolu Selçuklu Kervansarayı'ydı. Giriş kapısının her iki tarafında sağlı sollu nişler görürüz. Bu nişler ortama bir derinlik katmak için Selçuklu sanatında, Türk İslam sanatında çokça kullanılır. Buraların nöbet kulübesi, nöbetçilerin bekleme yerleri olduğunu düşünmek de mümkündür. Çünkü nişin kenarlarındaki sütunlarda göz deseni vardır. Buralarda göz desenleridir. Baklava dilimi de denir fakat göz desenidir. Nişin üzerinde kısa bir kitabe vardır. Es-Sultanul Muazzam aled dünya ve din, dinin ve dünyanın büyük sultanı. Devamı karşıdadır. Alaaddin Keykubat'tan mı Evet, bahsediyor? evet. Ebu'l-Feth Keykubat bin Keyhüsrev daim izze. Bu kervansarayın taç kapısında gördüğümüz üzere mükemmel bir işçilik, mükemmel bir sanat, mükemmel bir tezyinat vardır. Sanatsal süslemeleri en yoğun olan kervansaraydır. Ayrıca Sivas Divriği Ulu Camii'nden sonra Selçuklu süsleme sanatlarında ikinci sıradadır diyebiliriz. Hiçbir eksik, kusur, hata yoktur. Bir yer dışında burada palmet desenleri vardır. Buradaki 8. palmet deseni, öbür tarafta da 5. palmet deseni eksiktir. Rakamın bir önemi yok gerçi. Bunun orijinali böyledir. Sökülmüş, kırılmış, çıkarılmış değildir. Kasten bu şekilde yapılmıştır. O dönemin sanatsal bir inceliğidir. Böylesine büyük, abidevi, muhteşem bir eser yapan bir zat gözle görülür, küçük bir hata payı bırakır kasten. Enteresan. Bunun iki sebebi vardır. Birincisi, gurura, kibire kapılmamak için kendisine bir eleştiri payı bırakır. Çünkü gurur, kibir İslam'da hoş görülmez. İkincisi, vermek istediği ana mesaj, asıl mesaj, kul yapısı kusurludur, kulun yaptığı kusurludur, kusursuz olan
Alemlerin Rabbi olan Allah ve onun sanatıdır, onun icraatıdır. Verdiği mesaj budur. Bugün 5 yıldızlı otellerin sunduğu birçok hizmet, Anadolu Selçuklu kervansaraylarında tam 8 asır önce vakıf sistemi sayesinde yolculara sunuluyordu. Üstelik amaç kâr etmek değil, ticareti güvenli ve kesintisiz hale getirmekti. Buranın suyunun 2 kilometre batı tarafta 40 delik dediğimiz bir su kaynağı var. Kurşun künklerle buraya su getirildiği ve kervansaray içerisinde bir sarnıçla toplandığı ve oradan da çömlek, toprak borularla hanın içerisine dağıtıldığı bilgisi var. O çömlek boruların bir kısmı da son restorasyonda bulundu. Burada görebiliriz su dağıtımının yapıldığı boruların parçaları. Şimdi bunun yukarı kısmına çıkabiliyor muyuz? Yukarı kısmı ibadete hazır. Mescit olarak. Restorasyonda üstündeki açık kısımlarda kapatıldı, orijinaline döndürüldü. İç kısmında kuzey-batı duvarının içerisinde bir merdiven, küçük bir merdiven de var. Damına çıkılabilir. Zamanında görevli imam ya da müezzin o merdiveni kullanarak mescidin damına çıkıp ezan okur imiş. Çıkabiliriz. Şu an güvenlik gerekçesiyle ibadete kapalı, yukarı çıkılmıyor ama çekim için çıkabiliriz. Tamam. Buyurun. Burası mescid. Burası mescidi, evet. Burada konaklayan insanlar, ibadetini yapmak isteyenler burada namazlarını kılabilirler idi. Burada küçük bir merdiven var, damına çıkılır ve zamanında görevli kişi mescidin damına çıkarak ezan okur imiş. Evet. Evet, şu anda daha iyi alan burası. Yani enteresan bir yapı. Buraya gelen, konaklayan insanların ibadet etmeleri için düşünülmüş, ince düşünülmüş bir yapı. Bir de yukarıda olmasının sebebi nedir acaba? Böyle ayaklarının üzerinde olmasının bir sebebi var mı? Mesela su almaması veya nedir? Böyle altının boşlukta durması. Neden zemine değil de bir şeyin üzerinde olduğu konusunda bilgimiz var mı? Mescidin alt tarafında bir şadırvan var imiş. Ha, şadırvan. Evet, o şadırvan günümüze ulaşmamış. İbadet, namaz kılmadan önce abdest alınan bir mekan. Şu parçalar restorasyondan mı kalma acaba? Bu parçalar bir kısmı devşirme taştır bunların. Etraftan toplanmıştır. Fakat farklı amaçlı kullanılan taşlar da vardır. Evet, yani bu taşın bir sadaka taşı olduğunu değerlendiriyoruz. Çünkü bel hizasındadır ve ortası oyuktur. Türk İslam geleneğinde sadaka taşı denilen bir gelenek vardır. Hayır hasenat yapmak isteyen insanlar bu sadaka taşının içerisindeki oya para bırakır. İhtiyacı olan da ihtiyacı kadar gelir oradan alır. Efendim bel hizasındadır ve el taşın üzerindeki oya, çukura girdiğinde elini oraya sokan para mı bırakıyor, para mı alıyor belli olmayacak şekildedir. Kimsenin onurunu, haysiyetini, itibarını zedelemeden geliştirilmiş bizim yardım anlayışımızın çok naif, çok hoş örneklerinden biridir. Selçuklular yalnızca yollar inşa etmedi. Güveni de inşa ettiler. Bir kervan yolda soyulursa, zararı olayın yaşandığı bölgenin yerleşikleri karşılamak zorundaydı. Buna karşılık yolları güvenli tutanlardan vergi alınmazdı. Böylece her yerleşim ticaret yollarının doğal koruyucusu haline geldi. Ama güvenlik tek başına yeterli değildi. Yolcuların her ihtiyacı düşünülmeliydi. Bu yüzden bir deve menzili aralıklarla kervansaraylar inşa edildi. Gün doğarken yola çıkan bir kervan, hava kararmadan güvenle bir sonraki kervansaraya ulaşabiliyordu. Burada ücretsiz konaklıyor, yemek yiyor
hayvanlarını dinlendiriyor ve yoluna devam ediyordu. O dönemde Anadolu yollarındaki güven için şu söz söylenirdi: başında altın tepsisiyle İzmir'den Van'a gitsen, kılına bile zarar gelmez. Şimdi İhsan abi, bu alan kapalı alan diye mi geçiyor? Ne diye geçiyor? Efendim burası kapalı alan, kışlık bölümü, halk arasında develik diye söylenir. Ama esasen kervansarayın kapalı alanı kışlık barınma yeri. Kış mevsiminde ve olumsuz hava şartlarının olduğu dönemlerde kervancılar kervanındaki hayvanları ve yükleriyle birlikte aynı ortamda burada barınırlar imiş. Hayvanlarını orta bölümde, yüklerini ve hayvanlarını orta bölümde tutarlar. İnsanlara da ahşap kerevet dediğimiz basit somya yataklar tedarik ederler. Kervancının zaten şiltesi yatağı hayvanın sırtında olur. O ahşap kerevetin üzerine şiltesini atar, o şekilde yatar imiş. Daha güney bölgedeki kervansaraylarda, Antalya gibi, bazı kervansaraylarda duvar kenarlarında taştan şekillendirme yapmışlar ki üzerinde yatılması için. Fakat buranın iklimi ona çok müsait değil, kışın soğuk olduğu için. Hayvanlarını bağladıkları yerler halen gözükür. Bunlar orijinaldir. Bu taşların üzerinde de bazı işaretler, semboller var. Yapan ustaların olabilir mi acaba? Evet, bu rahmetli Hakkı Acun vardı. Ondan duymuştuk biz de. Selçuklu sanat tarihiyle ilgili Türkiye'nin yetiştirdiği ender değerlerden birisiydi. Onun verdiği bilgiye göre bunlar ustabaşlarının sembolleri, işaretleri, tamgaları. Bu iki şeyi gösterirmiş efendim. Bir, yevmiyeyi tayin eder. İkincisi iş kabul imzası gibidir. İşçi getirir, taşı yerine koyar, işini tamamlar. Markalıyor. Ustabaşı gelir, bakar, bu iş tamamsa üzerine tamgasını kazır, işaretini, imzasını kazır. Bu iş tamam demektir. Bu sembollerden ne kadar varsa o iş grubundan, o ustabaşının grubundaki insanların yevmiyesi ona göre tayin edilir. Ayrıca taşın üzerinde bu sembolün olması o işin kabul edildiği anlamına gelir. Efendim burada halılar görüyoruz, halı sergimiz var. Girişteki 3 büyük halı dışarıdaki tezgahta Sultanahmet'in ablalar tarafından dokundu. Eski Selçuklu motifi halıları. Belediyemiz eski Selçuklu motifi halıları yaşasın, o sanat unutulmasın diye böyle bir proje başlattı. Sultanahmet'te sergilenmek üzere, satılamaz, 3. taraflara devredilemez, tamamen kervansarayda sergilenmek üzere. Ben yukarıda bir fener görüyorum. Bu klasik Selçuklu kubbesi, kümbeç şeklinde kubbe. Selçukluların kubbesi biraz kümbeç şeklinde, konik şeklindedir. O ihtimaldir ki yarı göçebe hayatın da kullandıkları çadıra öykünerek kubbeleri bu şekilde yapmışlar. O şekilde düşünüyoruz. 4 tane aydınlatma deliği, menfezi vardır. Onlar rastgele konulmuş değildir. Mevsimlere göre güneşin hareketleri hesaplanarak bir nevi güneş saati vazifesi görür. Öğle ve ikindi namazının vakitlerini o aydınlatma deliğinden yere düşen ışığın durumuna göre tayin ederler. Abla merhaba. Biz Konya'dan geliyoruz. Hoş geldin. Hoş bulduk. Kolay gelsin. Ellerinize sağlık. Bu iplerin bir özelliği var mı mesela rengini, boyasını? Gökboya. Bu gök boya mı? Gökboya. Ha. Hmm. Gökboya. Peki bunları satılıyor mu burada? Alabilir miyiz? Bunu yani satılan yeri var da bunlar buraya dokuyoruz. Kervansaray'a. Bunlar Ha. sattık değil. Burada sattık diye. Evet. Ha, buradaki içerideki şeyler gördüm. Onlar da biz dokuyoruz. Onlar sizin dokunuz. Ellerinize sağlık. Çok güzel olmuş ya. Çok güzel olmuş. Buyurun oğlum. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun, sağ olun. Afiyet olsun. Görüşmek üzere. İyi günler, selamlar. Anadolu Selçukluları yalnızca taşlardan kervansaraylar değil, güvenin, huzurun ve medeniyetin asırlara meydan okuyan izlerini inşa ettiler. Zamana karşı direnip bugün ayakta kalan bu yapılar, bir zamanlar Anadolu'yu huzurla, adaletle ve ticaretle buluşturan büyük bir medeniyetin sessiz tanıklarıdır.